Hız, sosyal medyada ve gazetecilikte yeni standart haline geldi. Yanlış bilgi gerçeklerden kat kat daha hızlı yayılıyor. Hakikate tutunmak, uğruna mücadele edilmesi gereken zor tutulan bir şeymiş gibi hissettiriyor aslında. Arda Akyazı ben. Kaydır ve Söyle'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde bilgiyi tüketme hızımızı ve haberin içeriye dönüşme yolculuğunu konuşmuştuk. Bugün o hızın getirdiği bir maliyeyi tartışacağız aslında. Doğruluk artık lüks mü sorusu üzerinden bir sorgulama yapacağız. Bugün bu soruyu benimle birlikte sorgulayacak çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bir Gün Gazetesi'nde genç bir gazeteci olarak bu hız ve doğruluk çatışmasını gözlemlemiş ve deneyimlemiş bir isim. Ethem Kutay Toker. Kutay hoş geldin. Merhaba Arda. Nasılsın? İyiyim, seni sormadı. Ben de iyiyim. Yani bugün bir önceki bölümde de aslında üstünden ufakça geçtiğim bir konu üzerine konuşacağız. Yani sosyal medyada hepimizin kullandığı hesaplarımız var ve bu hesaplarla bir feed oluşturuyoruz kendimize farkında olmadan bir algoritma içerisinde ve bu algoritma aslında bizim böyle echo chamber'lara girmemize sebep oluyor. Burada da bir de hız problemiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medya neredeyse sürekli akan bir bilgi denizine dönüşmüş durumda. Ben şahsen bir haberi hızla tüketmek ile doğruluğundan emin olmak arasındaki ince çizgiyi kaybetme korkusu yaşıyorum. Sence de bu korku sadece bireysel bir durum mu? Yani bana mı özel yoksa artık gazetecilik mesleğinin modern dünyadaki bir sorun haline geldi mi? Senin bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Şimdi öncelikle bunun bireysel olduğunu düşünmüyorum. Hatta küresel bir sorun olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Çünkü her şeyde olduğu gibi tüketim çılgınlığı medyada da hayatımızda. Her şeyi hızla tüketmek, bir şeylere geç kalmamak isterken okuduğumuz bir haberi ya da maruz kaldığımız bir içeriği çok da sorgulama fırsatı bulamıyoruz ne yazık ki. Evet, maalesef. Burada da buna dair ne yapabilirizden emin değilim. Yani medya okuryazarlığını arttırmalıyız. Bir şeyleri tüketirken üzerine iki kez düşünmeliyiz. Evet, bu doğru. Ama işte bunu ne kadar yapabiliyoruz diye düşünürsek ben şahsen kendi adıma söyleyebilirim ki her zaman yapamıyoruz. Çünkü bir şeyler akıp gidiyor sanki bir ekranda ve biz havada böyle birkaç tanesini tutabiliyoruz. Tuttuklarımız da aklımızda kalıyor gibi. Ve o aklımızda kalan şeyi sonradan ikinci bir haberle yanlışlığını okursak o aklımızda kalırsa ne âlâ. Fakat öyle olmadığında ne yazık ki doğru bilgiyle gerçek arasında bir seçim yapamıyoruz gibi hissediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bu sosyal medya platformlarının getirdiği ilk olma baskısı diye bir şey oluştu aslında böyle ilk ben gireyim o haberi, ilk benden çıksın ve benden alıntı yapılsın gibi bir durum var. Bu etkileşimi kazanma baskısı da editoryal süreçlerinde zorlandığı bir hale geliyor. Bu doğrulama dediğimiz fact checking süresi de oldukça kısalıyor. Bununla beraber böyle bir sonuç doğuruyor aslında. Gazeteciliğin belki de en önemli yapı taşı diyebileceğimiz, gazeteciliğin belki de en önemli yapı taşı olan doğruluk ilkesi de bu yola zarar görüyor. Ve bir taviz veriliyor gibi hissediyorum ben. Bu haberlerin ve haberciliğin bu kadar hızlı olması gerekiyor mu veya tavizler nedenle esnetilebilir diye bir merak ediyorum aslında. Şimdi buraya dair de şöyle düşünüyorum. Gazeteciliğin yakın tarihine bakarsak hız gerçekten her zaman önemli olmuş. Bir şeyi ilk duyurma, halka ulaştırma gayesi önemliymiş. Ama bugün artık günümüz dünyasında bunun ne kadar karşılığı olduğunu tartışabiliriz belki de. Çünkü artık bir habere ya da bir iddiaya ulaşmak eskisinden çok daha kolay. Yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir şey var bir yandan bir kere. Yani gazetecinin görevi biraz daha o haberi ilk okuyan, duyan ve insanlara eriştiren, ulaştıran kişi olmaktan çıkıyor bence burada. Burada artık ne yapılabilire dair o esnetilebilir mi dediğin yere geleceğim. Artık gazetecinin bence görevi, bu benim tamamen öznel yorumum, ortaya atılan bir iddiayı analiz etmek, belki doğruluğunu araştırmak, sonrasında da buraya dair fikirlerini halka ulaştırmak olmalı. Böyle düşünüyorum. Dolayısıyla artık bence günümüz dünyası gazeteciliğinde hızdan daha önemli bir şey varsa bu da bu dezenformasyonun içinde güvenilir kişi olabilmek. Ya bu konuda Franco Berardi diye bir İtalyan bir düşünürün aslında bir quote'u var diyeyim. Kendisi dikkat ekonomisinin siyasi karar alma üzerindeki etkisini analiz etmesini istiyor aslında karşısındaki kişinin. Yani bilgi hızının aşırı yüklemenin dikkati zayıflattığını ve siyasi kararları yansıtma yerine aciliyete doğru ittiğini söylüyor. Burada da mesela bizim şunları yapabileceğimizi söylüyor. Kendisi mesela bir 24 saat kuralından bahsediyor. Bu 24 saat kuralında da mesela atıyorum duygusal yüklü bir içeriğe maruz kaldın. Ya bu artık edit kültürü özellikle böyle siyasetçilerin böyle yüklü editlerinin döndüğü ya da mesela bunu sporcular için de konuşabiliriz. Belki orada da sonuçta bir siyaset ve bir medya var. Ya o öyle şeyler karşılaştıktan sonra ister istemez etkileniyorsun. Benim de bunu yaşadığım oluyor. Mesela bir edit izlediğim zaman böyle bir gümbür gümbür içimde bir şeyler böyle bir kıpırdanıyor, bir hareketlenmeye başlıyorum falan. Ya diyorum evet bu aslında doğrusu bu her şey müthiş bir şey falan gibi böyle bir yardırıp gidesin geliyor. Ama aslında orada Berardi mesela şunu öneriyor. Diyor ki bir 24 saat bir sakinle içeriye maruz kaldıktan sonra bir 24 saatini diyor yapabilirsin. Bir buradan uzaklaşıp başka bir yere odaklanıp orada geçirip 24 saat sonra bu fikre tekrar yoğunlaşabilirsin diyor. Derin okuma önerisi var. Bunu zaten artık bence hepimizin yapması gerekiyor. Senin de az önce belirttiğin gibi. Bu derin okumada
olayları tamamen araştırma, farklı kişilerden dinleme. Burada aslında echo chamber dediğimiz bu günümüzün virüsü diyeyim. Oradan kurtulma çabasını aslında şey yapıyor kendisi. Dikkat çekmeye çalışıyor. Yani bu gerçekliğe erişmenin aslında bu kadar hızın ve içeriğin içinde ne kadar zor olduğundan da bence bahsedilebilir. Bir de tabii ki karşıt argümanları aramak. Bu zaten bence artık bir standart haline geldi. Yani senin de işte bu gazetecilik alanındaki yani gördüğün, tecrübe ettiğin şeyler de bence zaten bu karşıt görüşlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyordur diye düşünüyorum. Buraya dair tezin kendine katılıyorum öncelikle. Evet, artık habercilik de her şey gibi değişti ve biraz daha duygusal bir yerden yapılan içeriklerin de buna dönüştüğü, hatta reklamcılıkla belki iç içe geçtiği bir durum. Ve evet, artık izlediğimiz herhangi bir içerik aynı zamanda haber içeriği de oluyor, reklam içeriği de oluyor ve duygu Kesinlikle. dünyamızı doğrudan etkiliyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama burada çözüm olarak 24 saat sonra oraya dönüp bakmak mesela ne kadar gerçekçi, bundan da emin değilim. Yani her şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki 5 dakika sonra ben hatırlamıyorum 5 dakika önce gördüğüm bir şeyi. O ilk başta da söylediğim gibi aklımda kalanlar kalıyor sanki. Ve çok da mümkün olmuyor. Döneyim tekrar buraya bakayım. Öyle bir hayat bize öyle bir zaman tanımıyor gibi hissediyorum. Ya bu çok garip bir dilemma bu arada. Gerçekten her şey o kadar hızlı akıyor ki yani özellikle mesela Türkiye gibi bir yerde ya saat başı gündem değiştiriyoruz biz mesela. Yani bu saat başı değişen gündemde bir de mesela ya bir dakika ben dün ne görmüştüm acaba diye geriye dönüp baktığın zaman hani iyice bir kaos, iyice kaotik bir şeyin Kesinlikle içine akıl kendini buluyorsun. sağlığını koruyamaz hale Aynen gelebiliyorsun öyle, bir süre aynen sonra. öyle. O yüzden mesela buraya dair de insan bir kere zaten bence hayatta her şeye doğrudan kabul etmek niyetiyle değil de bir sorgulamak niyetiyle yaklaşmalıdır. Ve evet, alternatif okumalar yapmalıdır, buraya dair değerlendirirken başka bakmalıdır. Böyle yaklaşıp bunun içinde %100 diye bir şey yok bence. Yapabildiğimiz kadarıyla ancak kendimizi koruyabiliriz bu yanlışlıklardan. O da ne kadar mümkün bilmiyorum. Burada şu soruyu sorabilirim. Burada görev tüketene mi düşüyor, tüketimi yayanlara mı düşüyor? Bunu Ya mesela tartışabiliriz. tüketime yayanlar kısmına ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Ya mesela bu siyasi aktörler sadece ses getiren sözler değil, aynı zamanda politikaların uzun vadeli ödünleşmelerini ve karmaşıklığını detaylandıran zorunlu kısa özetler de sunması gerekiyor bize. Yani tek böyle vurucu işte atıyorum bir saatlik bir konuşma yapıyor mesela politikacı diyelim. Bir miting düzenliyor ve mesela bu mitingin atıyorum bir saatlik mitingde tamamen havadan sudan şeylerden hani herkesin bildiği ve yenilik katmadığı şeylerden bahsederken sonuna bir cümle koyuyor ve bütün biz televizyonda, bütün internette 30 saniyelik belki o cümleyi duyuyoruz. Yani mesela bu da onların yaptığı bu stratejik rasyonelite dediğimiz kavramın bir yansıması gibi oluyor. Burada mesela bize daha böyle reflektif bir pencere sunmaları bence gerekiyor tamamen senin dediğin kısımdan. Devam edelim buradan o zaman. İlk bölümde de ben yanlış bilgi neden daha hızlı yayılıyor diye sorgulamaya çalışmıştım. Bence insanlar mantıksal bir gerçeği kabul etmektense kendi duygusal tepkilerini onaylayan bir yalana daha kolay sarılıyorlar. Ya bunu ben de yapıyorum bu arada. Yani herhangi bir şeyle karşılaştığım zaman ya bir gerçekliğine bakayım değil ya. Mesela ilk bölümde verdiğim Euphoria örneği. Ya ben o haberi gördüm ve dedim ya bu gerçek olamayacak kadar saçma bir şey. Ve hani bütün arkadaşlarıma o bölümü gönderdim. Ya o kısmı gönderdim. Ya hani onlar dediler ki ya gerçekten çok saçma. Hani bu nasıl böyle olabiliyor falan. Yani biz bir anda kendimizi öyle bir alternatif bir gerçekliğin içinde bulduk. Ya bunlar çok hızlı yayılabiliyor. Yani bu toplumun hakikatle olan ilişkisini yıpratan psikolojik bir savunma mekanizması mı acaba diye de bir sorgulatmıyor değil. Yani buradan baktığımda da bilmiyorum Arda. Hiçbir şey mümkün değilmiş gibi geliyor bu çağda. Yani evet, psikolojik bir savunma mekanizması olarak onlara sahip çıkıyoruz. Ama nasıl çıkmayıza dair bir fikrin var mı dersen bir yanıyla da yok. Benim de yok açıkçası. Sanırım bir şeyler olacak, tüketeceğiz. Burada belki bizim talep ettiğimiz şeyin dönüşmesiyle mümkün olabilir bu. Yani o içeriği tüketip onun üzerinde durmak, daha güvenilir kaynakların içeriklerini daha çok tüketmek ve aslında talebin güvenilir olduğunu ortaya çıkararak insanları da oraya çekmek belki bunun bir yoludur ya da yolu mudur diye sorabilirim yani. Yani bu tamamen aslında içinde bulunduğun mental durumla da bağdaştırılabilir bir şey kesinlikle. Yani gerçekten her şeyin çok zor olduğu bir yerde yaşıyoruz. Bir ortamda, bir çağda yaşıyoruz. Yani yurt dışındaki insanların da aslında böyle kısa kesitlerde veya bu tarz içeriklerde konuştuğu şeyler de aslında bunlara çok yakın. Bu durumun içinden gerçekten çıkmanın net bir yolu yok. Ve bence de bu bir psikolojik mekanizma. Hakikatle ilişkiyi yıpratma kısmı belki çok sert bir soru kalıbı veya işte bir cümle. Ama doğruluğu bir noktada yıprattığını kabul etmek gerekiyor bu kadar şeyin arasında. Yani çünkü sürekli bir içerikle karşılaşıyoruz. Sürekli önümüze yeni şeyler düşüyor. Ve yani bu düşen yeni şeylerin sürekli fact checking'ini yapamıyorsun. Sürekli bunun içinde kalamıyorsun. Doğal olarak duyguların ortaya çıkması mental bir süzgeçten geçmesinden fikirlerin daha kolay bir durum aslında.
Tabii bu yüzden de biz atıyorum yani aslında aşık olmak gibi bir şey. Yani Hı hı. ona mesela başına geldiğinde böyle ne oluyor acaba derken kendini kontrol edemediğin bir yerde buluyorsun. Bence bu haberleşme de bunun bir şey olabilir. Yani bir türevi olabilir diye düşünüyorum. Yani bu hakikat meselesine dair mesela şöyle bir şey geldi aklıma şu anda. Ortamın kaotikliği bir yandan da bunu yaratıyor ya. Yani o gerçeklikle yanlışın arasındaki farkı ayırt edemememizin de sebebi bu. Çünkü siyasal ve sosyal ortam o kadar karışık ki ben eskiden bir şey okurdum ve derdim ki yok canım artık bu da gerçek olamaz derdim. Sonra bu da gerçek olamaz dediğim her şey gerçek olmaya başladı. Dolayısıyla ben artık bir şeyi sorgularken de olabilir. Her şey olabilir gibi bakıyorum. Bu böyle bir yerden de doğruyu yanlışı ayırt edemiyorum galiba. Ya o bu arada bende de var. Yani bunun mesela herkeste ortak bir paydası da var aslında bunun. Mesela bir markete gittiğin zaman dur bakalım bu pahalı mıydı, ucuz muydu ya acaba falan diye bir sorgulamaya giriyoruz. Yani gerçekten değişik bir durum aslında. Kesinlikle. Yani habercilikten bağımsız hayattan bir örnek Hı vereceğim. hı. Ama çok aynı yerden olduğunu düşünüyorum. Geçen gün bir simitçiye gittim. 20 TL demiş, 50 TL olarak duydum. 50 mi dedim ve çıkardım verdim. Adam dedi ki ne yapıyorsun ya, 50 lira olur mu bir simit? Dedim olsaydı şaşırmazdım. Yani bu da onun gibi. Haberde de bir şey okuduğumda olsaydı şaşırmazdım diyorum Yani artık. gerçekten öyle bazı okuduğumuz haberlerin gerçek olmamasını diliyorum ben. Yani gerçekten öyle. O zaman bu bölümün asıl sorusuna gelebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani net bir cevap zaten elde etmeyeceğiz ve bunu istemiyoruz. Yani tamamen burada karşılıklı bir sorgulama sürecindeyiz seninle beraber. Direkt o zaman ben bu bölümün adı olan soruyu soruyorum. Doğruluk artık lüks mü? Eğer öyleyse halk olarak bizler ve gazeteciler veya haber yapan kişiler bu lükse nasıl ulaşabiliriz? Bir fikrin var mı? Bence doğruluk artık bir lüks. Kesinlikle öyle. Öncelikle bu sorudan eminim yani. Bütün bölüm içinde en emin olduğum kısmı burası. Biz burada doğruya nasıl ulaşabiliriz üzerinden kendi yaptığım şeylerden bahsedebilirim. Sadece Kutay olarak. Öncelikle bir sürü içerik var ve her yerden bir şey geliyor. Gözümü kulağımı birçoğuna kapatmaya çalışıyorum artık Arda. Benim sadece güvendiğim, haberi ondan almak istediğim bazı siteler ve bazı gazeteciler var. Bu herkesin kendi dünya görüşüne göre belki bir noktada değişebilir. Ve o geç kalma hissinden bahsettin ya ilk başta. Öncelikle kendimizi bence bunun içinden çıkarmalıyız. Geç kalabilirim. Ne olacak yani? Ben de 5 dakika sonra öğrenivereyim bir şeyi ve beynimde o şey 5 dakika sonra yer ediversin. Böyle baktığım zaman evet burada gazetecilere de çok iş düşüyor. Ve ben tüketici olarak biraz daha yavaş ilerlemeyi tercih ediyorum. Doğrudan ben buna güveniyorum dediğim kişiyi açıp okurken de burada da benim o takip ettiğim kişiye doğru olmayan bir şeyi yaymamak görevi düşüyor. Bence artık dünyanın değişmesiyle birlikte gazetecilik bambaşka bir hal alacak ve fikir gazeteciliği ön plana çıkacak. Yani ben bir haberi gördüm, duydum, bunun üzerine fikirlerimi böyle tane tane anlattım ve bence işte halkın anlayabileceği şekilde anlattım. Çünkü bir sürü biz böyle cümle cümle bir şeyler okuyoruz bir yerlerden ama ne demek olduğunu tam anlayamıyoruz da. Habercilik o kadar kısaldı ki çünkü zamanımız yok. Haberleri bir cümleyle bir şey görüyorum ben sosyal medyada. Ne olduğunu da anlayamadan ha bu da böyleymiş deyip geçiyorum. Artık bana onun ne olduğunu, aslında ne manaya geldiğini anlatacak insanlara ihtiyacımız var gibi hissediyorum. Ancak böyle bu lükse erişebileceğiz gibime geliyor. Yani aslında burada ironik bir taraf da var. Net bir cevap elde etmeye çalışmadığımız bir podcast'in içinde aslında çok net cevabı olan bir soruydu bu. Ve yani bunun netliğini de kırmaya çalışan bir şeyden bahsetmek istiyorum ben burada. Yani mesela bilmiyorum duydun mu? Britanya'da Tortoise Media diye bir kuruluş ortaya çıktı. Yani daha doğrusu vardı ama kendilerini buna evirmeye başladılar. Yani burada şöyle bir şey yapıyorlar. Thinkin diye bir oda oluşturdular. Yani bir sistem oluşturdular. Bu medya kuruluşu şunu hedefliyor bu Thinkin sistemiyle. Biz haberleri alalım. Bu haberler bize ulaşsın ama hemen haberleştirmeyelim. Bir sineye çekelim, bir iyice okuyalım, bir yavaşlatalım. Ve yani bir haftalık süre biçiyorlar kendilerine. Atıyorum mesela parkta bir çocuk oyun oynarken bir araba geldi ve çocuğa çarptı. Biraz bir örnek oldu ama. Basit bir örnek oldu Basit ama bir iyi örnek bence oldu. anlamak Yani için iyi bir şey. onlar mesela atıyorum A gazetesi gidiyor olay yerine ve direkt bu konuyu haberleştiriyor. Diyor ki işte atıyorum X parkında X model bir araba 7 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Bu şekilde bir haberleştirme yöntemine gidiyorlar. Ama mesela bunlar şöyle yapıyorlar. Parkın etrafındaki insanları önce topluyorlar. Onlarla konuşmaya gidiyorlar. Daha sonra bu olayları duyan, okuyan, dinleyen, gören kişilerle beraber bir odaya giriyorlar ve bu odada bu konu üzerine tartışıyorlar. Yani bunu haberleştirecek kişiyle beraber bir araya geliyorlar ve bu insanlar hep beraber konuşuyor. Bunu biz nasıl haberleştirebiliriz? Bunun üzerine ne yapabiliriz? Ne ekleyebiliriz? Siz ne düşünüyorsunuz gibi? Ve bu haberi atıyorum pazartesi olan bir olayı Cuma günü belki
yayınlıyorlar gazetede. Bence Törtüyüz Medya'nın burada yaptığı çok değerli ve bence senin dediğin fikir gazeteciliğine gidiş yolunun ve bu gereksiz hızlanmış ve neyin ne olduğunu anlamadığımız bir ortamda güzel bir kapı açıyor bence. İşte burada tüketici olarak bize düşen kısmında şöyle bir şey var. Biz de doğal olarak sabırsızlanıyoruz. Yani dün gördüğüm bir habere dair yarın o haberin devamı niteliğinde olacak bir şey açtığımda çok da okumuyorum. Çünkü ben onu çoktan tüketmiş oluyorum. Ne olduğunu bilmiş oluyorum. Ama evet işte bunun arka planı neymiş acaba diye merak etmemiz galiba gerekiyor. Merak duygumuzu da bir yandan yitiriyoruz bu akışın içinde. Çünkü merak etmemize zaman kalmadan her şeyi bize veriyorlar. Ama evet onu okuyanlar, daha sonrasında bunun üzerine kendi de kafaya yoranlar hem gazeteciler açısından hem tüketenler açısından sanırım daha aklı selim bir yerde durabilirler. Ya bence de öyle durabilirler ve hani bayağı böyle bunun gibi birkaç kuruluşun daha ben aslında olduğunu duymuştum ama şimdi hani ismini net ve ne yaptıklarını net hatırladığım tek kurum bu olduğu için bundan bahsettim. Tamamen aslında böyle bir eski bir Amerikan filmindeki o dedektif kafasına gidiyorlar biraz. Neo-noir bir kafayla gidiyorlar. Ya bence takdir edilmesi gerekiyor. Özellikle bu yani içinde bulunduğumuz ortamın yani bu kadar kirlenmesinden kaynaklı. Tabii ki hız kirlilik getirecekti ve bunu herkes biliyordu. Onlar orada büyüyebilirlerse güzel bir yere doğru gidiyorlar bence. Senin dediklerine de bence uyuşan bir davranış olduğunu, bir durum olduğunu düşünüyorum. Şey diyebilirim belki buraya dair. Biraz da alan tanınmasıyla alakalı ya. Yani bugün birçok kurumda bir sürü gazeteci çalışıyor. Hepsi bunları yapabilecek nitelikteler biliyorum. Ve yalnız işte o her şeyi tüketmeye çalışıyoruz ve o iş yerinde de bir baskı altındasın ya bir şeyi yetiştirmen gerekiyor. Sen oraya dair mutlaka vardır söyleyecek bir şeyin yapacağın bir araştırma. Tabii ki. Ama kurumlar buna alan tanımıyor ve mecbursun Aynen sen öyle. de bir şeyleri yetiştirmeye. Bir çark var. Herkes o çarkın içinde yuvarlanıyor ve gidiyor. Çarkın dışına çıkmak da hele de ekmek kavgan varsa bu Tabii hayatta ki. her zaman mümkün olmuyor. Maalesef. Yani dediklerine katılıyorum. Buradaki durumu bu şekilde hani koordine olarak kırılması gereken bir durum var gerçekten. Bu bölümde hızın doğruluk üzerindeki maliyetini tartıştık. Kutay teşekkürler bu arada katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Çok Yani sağ ol. değerli bilgilerinle ve düşüncelerinle, tecrübelerinle de podcast'a güzel Henüz katkı o kadar yaptığını düşünüyorum. tecrübeli miyim bilmiyorum ama en azından fikirlerimi söylemek Ya güzeldi. bence genç bir gazeteci olarak edinebilecek güzel tecrübeler edinmişsin diye düşünüyorum. Ben öyle hissediyorum. Teşekkür ederim. Unutmayın sevgili dinleyiciler. Gördüğünüz her şeyi paylaşmadan önce bir saniye durup kaynağını ve o bilginin hızını sorgulayın. Çünkü bugün eleştirel düşünce en büyük savunma kalkanımız. Bir sonraki bölümde serimizin son kritik sorusunu ele alacağız. Gazeteci kim diyeceğiz? Telefon olan herkes haber yapabilir. Peki bu onları gazeteci yapar mı diye bir sorgulamanın içinde bulacağız kendimizi. Kimlik, doğruluk ve günümüz gazeteciliğinin anlamını sorgulayacağız. Bir sonraki bölümde Kaydır ve Söyle'de görüşmek üzere. O zamana kadar gördüğünüz her şeyi ve her haberi sorgulamaktan çekinmeyin.